Herkese merhaba. Bu Excel eğitim videosunda Excel'de çift tire yani double dash operatörünün hangi alanlarda kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Metinsel olarak ifade edilen değerleri aslında sayısal, matematiksel işlemlere döndürmeye yarıyor. Double dash ya da çift tire dediğimiz formüllerde kullandığımız bu işaret. Şimdi eksi olarak algıladığı için tabii bir formüle yazdığım zaman böyle görünüyor ama başına çift tırnak koyarsan metinsel ifade gibi oluyor. O yüzden yazabildim. Şimdi bunun çeşitli örneklerle hangi alanlarda kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. O zaman daha iyi pekişecektir kafanızda. Şöyle basit bir örnekle başlayalım. Şimdi burada sayı değerlerimiz var. Burada çeşitli, yani daha doğrusu bir tane kriterim var. Diyorum ki A3-A8 aralığında 10'dan büyük olanları mantıksal olarak bana göster. Bunu da işte eşittir A3, A8 aralığı büyüktür 10 dediğim zaman mantıksal olarak bunu doğru ya da yanlış olarak döndürüyor. Bunun yanlış karşılığı matematiksel olarak 0 oluyor. Bunu şöyle hatta yazayım. Çünkü bunu kavramak bu operatörün kullanımını anlamayı da kolaylaştıracaktır. Şimdi buraya mantıksal değerlerimiz geldi. Buraya da 0, 1, doğrular 1, yanlışlar 0 olarak geldi. Şimdi ben bundan kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyorum. Kaç tane doğru olduğunu bulmaya çalışıyorum daha doğrusu. 10'dan büyük kaç sayı varmış. İşte burada da topla çarpım fonksiyonu devreye giriyor. Genel olarak söylüyorum. Genelde topla çarpım sum product fonksiyonuyla kullanılıyor bu. Başka fonksiyonlarda da kullanılıyor ama en çok ben bu kullanımına rastlarım açıkçası. Araştırmalarımda, internetteki, YouTube'daki videolarda. O yüzden ben de bu videoda topla çarpımın içinde kullanmayı göstereceğim. Evet, topla çarpım iki diziyi birbiriyle karşılaştırıp toplayıp çarpıyordu. Onunla ilgili videolarım da var. Onu da buradaki info bölümüne eklerim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Çift tire kullanıyoruz. Niye? Bu ifadeler metinsel ifadeler. Yani doğru yanlış. Bunları matematiksel ifadeye çevirmek için önüne ne yaptık? Bakın çift tire ekledik. Buradakilerin yanlışın doğruyu. Yani yanlışı sıfıra, doğruyu 1'e çevirdik. Şimdi ne yapıyorum burada? Kaç tane doğru var? Yani doğrum neydi benim? A3, A8 büyüktür 10 olan sayılar doğru kabul edeceğim. Dolayısıyla sileyim, eşittir. Topla çarpım. Parantez açtık. Çift tire yaparak metinsel ifadeyi matematiksel ifadeye döndürdüm. Büyüktür 10 dedim. Kapattım. 4. Yani 10'dan büyük 4 tane sayı varmış. Eğer bunu çift tireyi kaldırarak yapsaydım hata verecekti. Yani 0 verecekti daha doğrusu. Evet, diğer örneğimize geçelim. Şöyle. Burada da böyle bir tablom var. Ürün, renkleri, fiyatlar. Bu da fiyatların para birim olmadan ki hali. İşte bunu nasıl bulduk? Şimdi onu göstereceğim. Öncelikle bunu ayrıştırmak için Excel'in 365 fonksiyonlarından sonraki metin text after, yanlış hatırlamıyorsam İngilizce kullananlar için. Şöyle formül metniyle getireyim onu buraya. Evet. Şöyle yapayım. Ben genelde fonksiyonları ayrı bir renkte ve kalın belirtmeye çalışıyorum ki
Daha belirgin olsun diye. Evet. Şöyle. Şimdi buradaki değeri ayrıştırmamız lazım. Çünkü burası bakın manuel yazılmış bir alan. Yani şuradan girip para birimiyle yazmamış bunu yazan arkadaş. Bunu biz ne yapacağız? Sonraki metinle öncelikle bir genel sayı biçimine döndüreceğiz. Sonraki metin diyelim. Yani şu aralığı alıyoruz. Dolardan sonrakileri ayrıştır demek aslında bu. Dolar işaretini de alalım. Kapattık. Enter'ladık. Evet bakın. Şimdi bunlar ne oldu? Sayı biçimine dönüştü. Yani daha doğrusu ayrıştırmış olduk biz bunları. Yani burada aslında yine aslında sayı değil de metin bunlar bakın. Bu metinsel bir ifade ya da geneldir yani. Evet bakın. Bunlar toplanamıyor şu anda. Benim yapmak istediğim bunları sayı gibi görmesi. O yüzden ne yapıyorum? Yine double dash yani çift tire kullanacağım. Eşittir. Topla. Aç parantez. Çift tire. D13 ve hashtag operatörü ne demekti? 365'te geldi biliyorsunuz bu operatör. Yani belirli bir aralık belirtmeden o veri aralığını otomatik aşağı doğru seçmeyi sağlıyordu. Kapatalım. Enter diyelim. Bakın herhangi bir sayı dönüşümü ya da şöyle hücre biçimlendirme yapmadan bunu çift tire ile toplamını almış oldum. Şöyle bakalım şimdi aslında bunun toplamını. Şöyle de sağlamasını yapabiliriz. Değerleri yapıştır diyeyim. Giriş. Sayı diyelim. Şunları şöyle yapıp sayıya dönüştür dersek. Evet bakın sayıya dönüştü ve toplamı 53.065 yani burası gibi. Buna gerek kalmadan işte çift tire ile bunu yapabiliyoruz topla çarpım topla fonksiyonuyla kullanarak. Şimdi yine topla çarpıma dönelim. Bu sefer de günler var, tarihler var. Burada bunların hangi gün olduğu var. Burada da hafta sonları, cumartesi ve pazarlar kaç günmüş toplamı? Kaç tane cumartesi ve pazar varmış? Burada da bunu bulmaya çalışıyorum. Nasıl buluyorum? Topla çarpımla haftanın günü fonksiyonunu kullanarak ve büyüktür 5 yani hafta sonu yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma'yı 5 gün kabul ediyor. Cumartesi ve pazarı hafta sonu kabul ediyor. Aslında bu haftanın günü fonksiyonu değiştirilebiliyor ama biz bu şekilde kullanacağız onu. Onu da şöyle yapacağız. Eşittir topla çarpım. Yine çift tire. Haftanın günü. Evet bakın seri no soruyor bize. A26 ile A35'i seçeceğiz. Şöyle. Noktalı virgül. Döndür tür diyor bakın. Burada az önce bahsettiğim gibi işte bazen pazarı haftanın ilk günü sayıyor. Bazen pazartesini ama biz burada 2'yi hani bizde pazartesi ve pazar yani haftanın ilk günü bizde pazartesi olduğu için genelde bu seçilir. Şöyle seç bizde o zaman. Yani bundan büyüktür 5 ne demek? Yani sadece cumartesi ve pazarı getir. Hangileriymiş? Bunu görmek istiyorum. Kaç taneymiş daha doğrusu. Enter'a bastım 6 tane. Bakalım. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar. Toplam 6 tane. Bu şekilde de eğer çift tire kullanmasaydım
fonksiyon yine sonuç vermeyecekti. Sıfır sonucunu verecekti. Evet, şimdi gelelim bir örnek daha. Burada da şöyle yapayım. Uzunluk diye bir formül var. Biliyorsunuz length diye geçiyor İngilizce'de. Şöyle aşağı doğru indireyim. Evet. 2 tane 9 digit karakter varmış burada, sayı varmış. Kaç tane olduğunu görmek istiyorum. Tek bir formülle nasıl yaparım? Burada da çiftlere kullanılabiliyor, eşittir. Topla çarpım, aç parantez, çift tire. Metinsel bir ifadeyi sayıya çeviriyorum. Tekrarlıyorum ki hani pekişsin diye. Uzunluk, sayıların kaç karakter olduğunu gösteren bir fonksiyon. Aralığımı seçiyorum. Eşittir 9 diyelim. Parantez, kaç tane açtıysak o kadar kapatıyoruz. Enter diyorum. 2 tane 9 digit karakter varmış. Eşittir 10 diyelim. Kaç tane? O da yine 2 çıkacak. 7 diyelim. 1'miş. Bir tane 7 digit karakter varmış. Evet. Son örneğimiz de bu olsun. Bu da şöyle. Çalışan bölümü hafta sonu diye bir kriterimiz var. Çalıştığı saatler ve rating notu gibi bir şey bu da işte. Burada da şimdi satış bölümündekilerin şu kritere göre, yani diyelim ki prim şeyi bu kriteri. Bununla bunu çarpıyoruz. Doğru olanları toplamı ne kadarmış onu bulmaya çalışacağız burada da. Bunu da yine topla çarpımla yapıyorum. Çift tire, aç parantez, B51, B56 aralığını seçiyorum. Bölüm. Eşittir. Metinsel ifadeleri çift tırnak içinde yazıyoruz. Sales yani satış bölümü. Kapat. Topla çarpım fonksiyonundayım hala, görüyorsunuz. Noktalı virgül. İkinci dizeye geçtim. Yine çift tire. Parantez aç. C51, C56 eşittir. Doğru olanlarını, yani 1 olanlarını. Getir dedik. Noktalı virgül. Yani aslında bu doğru olan sonuç biliyorsunuz 1'di. Onunla çarptıracağım aslında bunu. Yani şu doğru olanları karşılığı 1 çarpı 5, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3 gibi düşünebilirsiniz. D51, D56 ile, yani şuradaki saatlerle çarpıyorum. Noktalı virgül ve E51, E56. Biraz karışık gibi gözüküyor ama anlatacağım şimdi tekrar. Şöyle kapatalım. Evet, toplamı 100'müş. Şuradan bakalım. Satış olanların ve doğru sonuç verenlerin primlerini bu şekilde bul dedik aslında. Yani 5 çarpı 20 aslında. Bakın satış bir tane bölüm var. Bir tane daha şuraya mesela satış ekledim. Bakın satış ekledim. Bakın otomatik orayı da yani şöyle yapıyor. Artı burası çarpı burası. Artı burası çarpı burası. Toplayalım. Şöyle. 166 bakın. Bunu bu şekilde yapmak yerine gittim topla çarpımla ve çift tire kullanarak bu şekilde yapabiliyorum. Birçok örnek var YouTube'da da, onları da izlerseniz iyi olur. Ben genel olarak kullanımını anlatmaya çalıştım.
Dediğim gibi topla çarpımla ilgili yine videolarım vardı. Daha önceden çektim. Onları da buraya koyarım. Buraya info bölümü çıktığı zaman oraya üstüne tıklayınca aşağıda linki çıkıyor. Direkt aramanıza gerek yok. Bu şekilde bulup izleyebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.